konuşuyor. Konuşma sesleri. Konuşma sesleri. Taştan konuşma sesleri geliyor. O suyu ona vermiyor. Ne oluyor? Puf diye duman gibi kayboluyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir heyecan, yeni bir davet. Bugün Düğümlü Kitabın 7. davetini yapacağız. Sıra sıra gittiğimiz için bu Düğümlü Kitabın esrarını biraz daha çözmeye gidiyoruz. Arkadaşlar o kadar önemli bilgiler var ki yavaş yavaş hepsi tek tek ortaya çıkacak ve bunları yeni projelerle sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru Ramazan Yıldırım. Ramazan Yıldırım İstanbul'dan bu videomuza sponsor oldu. Ramazan'ıma teşekkür ederim. Kendisini de çok severim. Allah senden razı olsun Ramazan. Buradan sevgiler, selamlar sunarım. Eğer ki videolarımıza sponsor olmak istiyorsanız hakandemir.mefor@gmail.com adresinden Hakan'a ulaşıp sponsor olabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sponsoru Ramazan. Ramazan Yıldırım. Şimdi bugünkü videomuzda Düğümlü Kitabın 7. daveti var. Şimdiye kadar gelenlerin hemen hemen hepsi diyelim. Çünkü en baştaki hariç hepsi bizim için çok güzel bir çalışma oldu. Daha doğrusu benim için, ben öyle düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Benim hüddamlarımdan aldığım bilgilere göre bu davetler, bu gelen kişiler, gelenlerin verdikleri şeyler, konuşmalar, çağırdıkları yerler hep güvenilir olan yerler. Yani ben daha önce düşünüyordum, diyordum ki acaba kitaba gelenler başka bir yerden kontrol ediliyor mu? Ya da başka bir yerden kitap içine girip ya da kitaptaki yaratıkları başka birileri mi gönderiyor? Benimle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ya da kendilerinin yapamadığı şeylerini benim aracılığımla öğrenmeye mi çalışıyorlar? Bunları öğrendim, öyle bir şey yok. Şu an çalışmamız kaldığı yerden devam edecek ve Düğümlü Kitabın 7. davetini yapacağız. Poyraz, şimdi Düğümlü Kitabın 7. daveti. Şimdiye kadar gelen davetlerin hepsi biliyorsun boyuta çağırdı, bir şeyler söyledi, şifre söyledi. En sonki 6. davet çok ilginçti. Neden ilginçti? Ben burada Düğümlü Kitap'tan çağırdığımın 6. kitabın 6. davetin içinden gelen yaratıkla beraber boyuta girdim. Boyutta ne oldu? Ve çok farklı şeyler oldu. Bir meyve gördüm, kayboldular. Kaybolan tabletin bir şeyleri vardı. Eğer videoyu izlemeyen arkadaşlarımız varsa bundan bir önceki videoyu izlesinler. Gerçi bir önceki videoda ne oldu? Derleme videosu var. Ondan önceki video durumun ne olduğunu anlarsınız. Ben o sırada o kitaptaki ilk satırı, bir iki satırı okudum. Videoda görünce gerçekten şok oldum. Yani onun çalışmasını da sizlerle devam edeceğim ve bakacağız neler yaşayacağız. Sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bu arada şöyle söylüyorum size. Beni izleyen Bilge Söngör ailesinin içinde bazı kişiler var. Bakın buradan gördükleri yöntemleri, benden gördükleri her şeyi gidip yani affedersiniz abdest almasını bilmeyen çapsız kişilerle paylaşıyorlar. İşte diyor ki işte Ömer abi boyuta giriyor, sen de boyuta gir. Siz niye boyuta girmiyorsunuz? Bakın şunu size söyleyeyim. Benim boyuta girdiklerim, ben bir seferden boyuta girmedim. Ben şifreler aldım, ben okumalar buldum, bendeki araştırmalarım sonucu giriyorum. Benim yaptığım bir araştırma ama onların yaptığı tamamen soytarılık. Yani sizi tenzih ederim, soytarılık yapıyorlar. Ve bir de şöyle abdest almasını bilmeyen dediğim kişi de 50 yaşını geçmiş biri. Gidiyorlar ona beni söylüyorlar. Ya beni söylemeyin, benim çalışmalarımı gidip başkasına soruyorsunuz. Onlara güveniyorsanız beni izlemeyin. Gidin onları izleyin. Benim çalışmamı da başka yere söylüyorsunuz. Sen de yap diyorsun. Şimdi sen gidip bir boyacıya gidip diyorsun ki işte kasap et kesiyor, kasap kurban kesiyor. Sen de kessene. Böyle bir şey var mı? Boyacı ne yapar? Kurbanı keser ama yüzüne gözüne bulaştırır. Yani o yüzden size şunu söyleyeyim. İşini bilmeyen kişileri herkes kendi kulvarında ne yapıyor beni ilgilendirmez. Benim yaptığım bir çalışma var. Bir de sağdan soldan gidip işte beni
şuna söylüyorlar, buna söylüyorlar. Fikir veriyorlar. Onlar da sahtekarlıklarla işte bakın biz de yapıyoruz. Öyle bir şey yok yani ben o yüzden bu konuda biraz yani gerçekten beni izleyen arkadaşlarıma bazılarına yani o gidip söyleyenlere kırılıyorum. Burada bir hak var. Yani benim hakkımda hiçbirine helal değildir onu söyleyeyim. Hiçbirine lafı götürenlere de helal değildir onu da söyleyeyim. Şimdi Düğümlü kitabın 7. davetine başlıyorum. Bakalım nasıl bir misafir bizi karşılayacak. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şey'in fil ardı ve fis semai ve huve semelel. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şey'in fil ardı ve fis semai ve huve semelel. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şey'in fil ardı ve fis semai ve huve semelel. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Yatmadan önce okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, nazardan, korkudan, her türlü sıkıntıdan Allah Zülcelal Rabbim sizi korur. Bir de şöyle bir şey var. Korkan kişiler varsa uyurken çocuklar mesela korkuyorsa okuyup üzerlerine üfleyebilirsiniz. Bunu yaşayan arkadaşlarımız oldu. Çocuk işte uyuyor. Uyurken birden sıçrıyor, ağlıyor, ağlamaya başlıyor. Ortada bir sebep yok. Odaya bir giriyorsunuz. Çocuk sıçramış, ağlamış, çığlık atmış. Yani bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim okursanız bir kalkan bir şekilde koruyabilirsiniz. Ayetel Kürsi'yi okuduğunuz zaman da koruyabilirsiniz. Bunun bilincinde olalım. Her zaman bilinçli bir şekilde, ağzımız dualı bir şekilde yaşamaya gayret gösterelim. Şimdi davete başlıyorum ve bakalım Düğümlü kitabın 7. misafiri kim? Davete başlıyorum. Biraz davet şu an açık. Davet açık. Gel bu arada şu içeriği bir gezelim. Bakalım içeride bir şey eksik mi değil mi şu ilaçlama şeyini sanki oynamışlar mı? Öyle miydi orada? Oradaydı değil mi hep? Oradaydı Ömer abi. Bakalım çünkü biz girip çıkıyoruz. Bir şey. Bunlar gene burada. Ya buradan bir şey eksilmesin de benim şeyim o. Şöyle mutfağa bir bakalım. Var mı içeride bir şey yok. Mutfağa bakalım. Amerikan mutfak. Evet. Şimdi geçelim. Davet şu an açık. 7. kişi. Sivrisinekler de çıkmaya başladı. Evet, hava ısınınca sivrisinekler çıkmaya başladı. Bakalım davetin. Şu an ağırlığı hissetmeye başladım. Biraz bakalım öyle bir sefer. Yakalayacağım mı? Görebiliyor musun? Yok Ömer abi. Bakayım ben. Şimdi acaba davete gelen bize ne diyecek? Düğümlü kitabın davetlisi ne yapacak? Şu an ağırlık var ama burada var. Bakalım bir. Burada mı ki? Burada bir ağırlık var. Şöyle kısayım ben ışığı. Şöyle kısalım bakalım. Buradan karşıya bakalım. Davete gelen davetli.
La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ben ağırlık burada zannediyorum ama ağırlık karşıda çıkar diye bekliyorum ama ağırlık burada Poyraz. Oradadır Ömer abi ya. Tamam gel karşıya geçelim gel. Gel. Gel aynen geride dur da. Evet bak. Davetin sahibi. İsmini söyler misin? Davetin sahibi sen misin? Mednu Estera. Evet, davetin sahibi benim. İsmim Mednu Estera. Önceki gelenler gibi senden haberim var. Sıkıntı vermemek için bu şekilde geldim. Mednu Estera. Kime sıkıntı vermemek için, bize mi? Evet, size. Şeklin gerçekten sıkıntı vermiyor şu an. Benim sıramın gelmesini büyük bir sabırla bekledim. Sonunda sıram geldi. Sırası gelecek olanlar aynı benim gibi bekleyecek. Poyraz gel. Mednu Estera ha? Sıkıntı vermemek için bu şekilde geldim diyor. Geldiği şekil, yani başkası olsa sıkıntıdan patlamıştı. Baktın mı kamera? Ekrana baktın mı hiç? Az bir şey bakabildim Ömer abi. Tam da göremiyorsun. Poyraz benim gerimde durduğu için, yani böyle biraz mesafe olduğu için, zaten ben bile ekrana böyle iyice yakından gelince yüzünü tam net görüyorum. Karşıdan gördüğüm zaman tamam silüeti görüyorum, şeyi görüyorum ama ekranda yüzünün şekillerini, böyle işte yüzünün hatlarını falan kamerada biraz daha böyle yakına geldiğim zaman görüyorum. Bana diyor ki sıkıntı vermemek için bu şekilde geldim ama şöyle, sıkıntı dediği korku, hani korku vermemek için bu şekilde geldim diyor ama gerçekten dehşet bir görüntüsü var. Mednu Estera. İsme bak, Mednu Estera. Mednu Estera. Mednu Estera. Benden haberi varmış. Sabırla bugünü beklemiş. Evet, bakalım sen ne diyeceksin. Şimdi senin ne diyeceğini dört gözle bekliyorum. Merak içinde bekliyorum. Acaba ne diyecek? O karşıdan bakalım Poyraz. Buradan bakalım. Oradan buraya bakalım çünkü burada çıkıyor. Mednu Estera. Evet, ben bunları tek tek not ediyorum. Bu çalışmalar gerçekten yani orijinal çalışma, çok değerli çalışmalardır. Ve hepsini not ediyorum, hepsini. Arkadaşlar şöyle, kitap bekleyen arkadaşlarımız vardı. Kitabı şöyle söyleyeyim. Bu kitabı yayınlayıp basmak için biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü çalışmalar devam ediyor. Belki de şöyle bir şey olur, PDF şeklinde yayınlayabilirim. Ama PDF şeklinde yayınlasam, biliyorsunuz internet ortamı çok kötü bir ortam. Yani her yere dolanıyor, her yere bulaşıyor, kopyalıyorlar. Bazı bu davetler şey olduğu için, farklı yerlere gittiği için benim bu çalışmaların işte kitabını çıkarmam biraz daha erteleniyor. Neden erteleniyor? Çünkü hepsini koymam lazım. Mesela bu davetleri de kitaba koymak lazım ama bu davetler bana özel. Çünkü her gelen bir şeyler söylüyor. Her gelen bir şeyler söylüyor. Bakalım şimdiki ne söyleyecek. Yani kitap hakkında bir şeyse bilmiyorum, bakalım ne diyecek. La ilahe illallah. La ilahe illallah.
Görebiliyor musun? Yok Ömer abi. Ağırlık şu an o tarafta bence. Burada değil. Çünkü burada hiçbir şey hissetmiyorum. Buradan izleyebiliriz. Karşıda çıkıyor. Tabii karşı yok, buradan izleyebiliriz ki şöyle. Burada çünkü hiçbir ağırlık yok. Poyraz. Çok sakin, dikkat ediyor musun? Ses falan da vermiyor. Acayip. Niye ses vermiyor? Şey üstüne gelmemiş. Böyle saldırı üstüne, işte bize bir zarar verme ya da korku verme üzerine gelmemiş. Niyeti bizimle ilgili bir iletişim kurmak, bir şeyler yapmak. Ama benim anlamadığım şu, kitaptaki gelen her şey, bak şimdiye kadar yaptığım bütün davetler, kilitli davetler olsun, sandık davetleri olsun, bunların hepsi kendileri için bir şey istediler. Ama şimdiki gelenler benim bir şeyler almam için, benim bir şeyler, bunda da gene menfaatleri vardır diye düşünüyorum bakalım. Var mı karşıda? Şöyle bakayım. Mednu Estera. Estera. Mednu Estera. Acaba buradaysan bize ses ver. Mednu Estera. Gelecek mi ki Ömer abi acaba? Allah Allah. Ömer abi şu an tedirginim, arkamdan falan çıkar. Çıkar diyeyim değil mi? Bilmiyorum. Alışık da değilim böyle yanımdan birden böyle fırlaması. Ama şimdi burada şey Poyraz. Şimdi ikimiz olduğumuz için Bu odayı bir alev ateş olarak görüyor değil mi? ya sende şimdi vef var. Seni koruyor. Sıkıntı yok. Ama Göründüğü şekiller falan. şekilleri biraz, gel karşıya geçelim. Burada çıkmadı. Mednu Estera. Çıkacak mı acaba? Bilmiyorum ki. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Mednu Estera. Acaba nerede? Bayağı bir oyalandı sanki de. Geçelim karşıya Poyraz. Burada ağırlık burada şu an bak. Oradaki gibi şey yok. Burada bir manyetik enerji var. Burada bir, ya enerji diyorum ama böyle bir hani bir elektriksel bir şey var. Bir ağırlık var. Gel geçelim karşıya gel. Burada durmanın bir anlamı yok. Gel bir arkaya geç. Evet. Evet Mednu. Biraz geç geldin. Benim davetlerden haberim var değil mi? Evet, hepsinden haberim var. Benden sonrakilerin de haberi var. Benim sana vereceğim çok önemli bir bilgi var. Bu bilgiyle çok şey değiştireceksin. Bunun için seninle bir görüşme yapmamız gerek. Tamam, görüşme yapıyoruz işte, buradasın. Şimdi bazı bahsedeceğim konular var. Bu konuların gizli kalması gerekiyor. Benim sana verdiğim bilgiler şu ana kadar kimsenin vermediği bilgilerdir. Şimdiye kadar senin gibi boyuta giren olmadı. Bunu bizim boyuttan herkes bilir. Ve şimdi sana öyle bir şey vereceğim ki bu da şimdiye kadar kimsede olmadı. Ne vereceksin? Neyle ilgili? Bu bir
gizli sırların açığa çıkmasıyla ilgili olabilir. Gizli sırlar tek tek açığa çıkacak ama bunu yapabilirsen. Nasıl yapabilirsen? Taşları, duvarları, kayaları ve toprağı konuşturmak gibi. Tövbe haşa. Nasıl konuşturacağım? Bu yani çok büyük bir iddia. Benim dediğim bir iddia değil. Benim söylediklerim önemli bir durum. Bunu kesinlikle seninle paylaşmam gerekiyor. Tamam, paylaş duvarı, toprağı, kayayı, her şeyi. Nasıl konuşturacağım? Nasıl konuşulacak? Sana söyleyeceğim birkaç şey var. Eğer beni dinlersen bunlar gerçekleşecek. Tarifini senden başka kimsenin bilmemesi gerekiyor. Poyraz gel. Öyle bir heyecanlandım ki var ya. Poyraz. Ne diyor bu ya? Duvarı, toprakları, taşı konuşturma. Ömer abi. Hı. Evin dışında bak. Ne? Dışarıda mı? Aynen dışarıda. Evet. Bu dolu yürüyor ama sesi geliyor. Poyraz. Duvarı, taşı, toprağı konuşturma. O ne oluyor? Bilmiyorum. Dediği- Bilmiyorum, daha söyledi. Daha anlamadım. Yani duvar normalde konuşmaz. Ama var, bu işin içinde bir şey var. Duvarı, toprağı, kayayı konuşturma ne? O nasıl olacak onlar? Bilmiyorum ki. Şimdi Dile mi gelecek duvar? dile gelmez ki. Tövbe, yani biz haşa Yani nasıl konuştururuz? Ancak Allah'ın emriyle konuşur. Ama bunu da ya şey mi? Hani bu Bir- uzayda oluyor ya işte zaman bilmem neyi bükülmesi falan işte uzayın bilmem ne boşluğunda birkaç yüzyıl Bir- önceki sesler duyuluyor. bilmiyorum ki şimdi toprakta, bak, toprağı söylediği şu: taşı, duvarı, toprağı, kayayı konuşturacak. Bunun sırrı sadece bende diyor. Sadece senin bilmen lazım. Sadece benim bilmem lazım. Nasıl olacak? O nasıl bir şey olacak bilmiyorum Ömer abi. Ben de bilmiyorum ama şöyle çok büyük bir şeye tanık olacağız. Büyük bir çalışmaya tanık olacağız. Acaba doğru mu söylüyor? Bilmiyorum. Nasıl olur da konuşur ki? Bilmiyorum ki. Acayip ya. Of. Ya Allah'a şükür çok güzel şeyler yaşayacağız. Çok güzel şeyler yaşayacağız. Mednu Estera. İsmi bile enteresan değil mi? Şöyle, şöyle bir insan, insanların tabiatında böyle. Her şeyin tabiatında var. Bütün canlıların. Sana iyilik yapana böyle bir güzel geliyor sana. Sana iyilik yapan bir insanın ismi sana güzel gelir, şekli sana güzel gelir, boyu sana güzel gelir, yüzü sana güzel gelir. Ama sana kötülük yapan bir insanın ismi sana kötü gelir, boyu sana kötü gelir, yüzü sana kötü gelir. Her şey böyle sana itici gelir. Yani sen bir şeyi seversen çok farklı ya bu olaylar. Bak şimdi ben çok güzel bir şey hissediyorum gelenden. Diyorum ki bak, yüzü güzel, şekli güzel, yaptığı tavırları güzel. Mednessera çok önemli sırlar verecek. Eğer verdiği sırlar gerçekten çok önemliyse sansür koyacağım. Bakın, yanlış anlamayın beni. Sizin için koymuyorum. Beni izleyen bir sürü sahtekar var ya. Beni izleyen bir sürü şebek var. Yani onu söyleyeyim. Tenzih ederim sizi. Beni bu şekilde konuşturmaya da mecbur bırakıyorlar. Yani benim yaptıklarımın aynısını yapmaya çalışıyorlar. Yok şöyle yapıyor. Yok ilim diyorlar. İnanın, alfabeyi, elifbayı bilmeyen kişiler okuyoruz, yapıyoruz, okuyarak yapıyoruz, okuyarak geçiyoruz diyorlar. Ya bilmiyorlar, size söylüyorum ya, bilmiyorlar, gerçekten bilmiyorlar ya.
Bilmiyorlar ama siz inanıyorsunuz. Bilmiyorum, inanan arkadaşlarımız var. Gidip diyorlar siz de yapın. Siz de edin. Şimdi yeni bir, bak kim bilir ne şifresi verecek bilmiyorum. Taş, toprak, ağaç demedi. Taş, toprak, kaya. Bunlar konuşacak. Nasıl konuşacak? İmkansız bir şey var abi. İmkansız. Ama ne diyecek? Dur bir bakalım ne diyecek. Ama Eğer çıkamadı. dinimize muhalefet bir şey söylerse zaten bunun karşısında ben dururum. Ben kendim kabul etmem öyle bir şey. Bakalım ne diyecek. Şu an merak içinde bekliyorum. Mednu. Karşıya geçelim. Gel karşıya geçelim. Mednu Estera. Evet. Acaba bize ne diyecek? Sen acaba bize ne diyeceksin? Acaba bize ne diyeceksin? Ben bakayım, Poyraz ver bana. Işığı kız Mednu'nun. Bu anlaşıldı artık, hep karşıda çıkıyor. Sence de karşıda çıkmayacak mı? Burada da çıkabilir hemen abi. Olabilir değil mi? Çünkü şu an bir şey yok. Bir ağırlık yok ama ağırlık gelirse evet. Bakalım ne çıkacak, ne edecek? Bize bu işin altından ne çıkacak? Eğer kötü bir şey çıkarsa, yani benim kötü bir şey dediğimde eğer bir muhalefet çıkarsa, dine karşı bir muhalefet ya da saçma bir şey söylerse ben bunun da ne olduğunu ama peşin konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. Belki de iyidir. Belki de kötü bir şey söylemeyecek. Mednu'nun hiç kalbini kırmaya gerek yok. Tam demeye kalmadan Mednu burada. Burada Poyraz gel. Gel hemen acilen konuşmam gerekiyor. Geç az geriye git. Ne olur ne olmaz belki bir şeyden bahseder. Sonra canımızı sıkar. Mednu. Büyük bir merakla şu an seni dinliyorum. Bana söyleyeceklerin nelerdir? Sana bir tarif vereceğim. Bu tarif senin için çok önemli bir tarif. Nasıl bir tarif? Bahsettiğim duvarları, taşları, toprağı konuşturma tarifi. Allah Allah. Evet, heyecanla bekliyorum. Bu tarifi nasıl vereceksin? Benim bildiğim kadarıyla senin bu bilgileri dağıtma gibi bir niyetin yok. Ama kötü niyetliler bu bilgileri senden alabilecek durumda. Beni birebir davet edersen ya da boyuta girersen sana bunun tarifini vereceğim. Bunun tarifi dediğin neyin tarifi? Yani neyin tarifini vereceksin? Duvarları, taşları, kayaları, toprakları konuşturma. Evet. Tam da onun tarifini. Verdiğim tarifi yaparsan bu dediklerim olacak. Ama kimseyle paylaşmaman gerek. Sadece sana özel bir durumdur bu. Peki şimdi ne yapalım? Sen söyle, ne yapalım? Boyutta seni bekliyorum. Boyuta gel. Tarifi sana vereceğim. Allah Allah. Poyraz. Tarifi burada verilmiyor mu? Tarifi burada niye vermedi? Tarifi burada ver. Belki de boyutta şey yapacaktır. Neydi? Acayip heyecanlandım. Göstermede. Ne? Tarifi gösterecek. Tam böyle Doğru, burada uygulamalı gösteriyorlar. onun tarifi göstereceği şeyler yok.
Orada O güç onda her yok. şey elinde olacak. Yok yok, doğru. Orada bana bir şeyler, hani burada şimdi bir şey gösteremiyor. Orada bana gösterecek. Hani uygulamalı gösterecek. O yüzden çağırdı herhalde. Demek ki şifre falan değil. Şifre değil. Hani bir şey söylüyorsun, duvar konuşuyor. Öyle bir şey değil. Bu çok daha değişik bir şey. Bunu boyutta öğrenirsem kısmen anlatabilirim. Kısmen size söyleyebilirim. O zaman ne yapalım? Boyutta seni bekliyorum diyor. Poyraz Bir deneyelim. var ya, eğer böyle olursa eğer çok heyecanlıyım, eğer olursa, bak böyle bir şey olursa neler olmaz ki ya, düşün. Çünkü şöyle bir şey var. Duvarlar şahit. Yani şöyle, hani diyor ya, dört duvarın dili olsa da konuşsa. Ama nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ben boyuta geçeceğim. O zaman bakalım. Bakalım ne olacak, hep beraber görelim. Biraz da hafiften heyecandan çok acayip böyle şeyim. Bir tuhafım ya. Neyse, davetini kapatayım, hemen boyuta gireyim. Bence değil mi? Boyuta gireceğim. Mednu Esra diyeceğim. Tamam. Mednu Esra'nın yanında çıkacağım. Evde de olsam Poyraz. Mednu Esra'nın yanında çıkacağım için büyük ihtimal şifresiz olacak. Eğer şifreli olursa belki buradadır. Bilmiyorum ama Mednu Esra beni başka bir yerde çıkarabilir. Ben burada buraları görmem belki. Duvara çarparsam, koltuğa falan çarparsam uyar beni. Ona göre bakalım ne olacak. Hemen daveti kapatıyorum. Tamam, Mednu Esra'nın daveti kapalı. Poyraz, şu an boyuta giriyorum. Bu kaçıncı davet oldu boyuta giriyoruz ya? Davet boyut. 3-4 oldu bu. 5 mi oluyor? Dördüncü lira. Üçüncü lira. Üçüncü mü? Evet, hemen. Tamam, hemen boyuta giriyorum Poyraz, büyük bir heyecanla. Bakalım şifreler nedir? Onları tek tek alıp paylaşalım. Poyraz, boyuta giriyorum. Hazır mısın? Poyraz, Neredesin? Poyraz, çok büyük bir yerdeyim, böyle geniş. Böyle bir salon. Çok büyük bir salon. Eski. Sanki ne biçim bir yer orası? Sanki bir kilisenin içi. Tarihi eski büyük bir kilisenin içi gibi. Sesim yankılanıyor. Aa. Mednu. Şurada bir masa var. Masada oturmuş. Üstünde bir şeyler var. Hoş bulduk. Evet. Dediğin gibi geldin diyor. Şimdi sana göstereceklerime dikkat et. Yanıma otur diyor. Poyraz. Burada bir masa var. Bak. Şöyle bir masa var. Masa üstünde bir şeyler var.
Şişeler var. Metnu tam karşımda. Kendi kendime konuşuyorum. Beni kime anlatıyorsun diyor. Seni görmedim acaba? Seni arkadaşıma anlatıyorum. Yalan söylemenin bir anlamı yok. Arkadaşımla bu daveti yaptım. Yani kardeşimle. Sorun var mı? Tamam, sorun yoksa. Poyraz. Burada bir sandalye var. Otur istersen diyor da. Burada bir şey var mı? Yok Ömer abi. Ama burada sandalye var. O zaman ben şöyle yapayım. Şöyle de. Böyle dursam. Oturuyorum. Ha. Masa burada. Ben. Bu ne? Poyraz mavi bir şişe içinde Ömer yıldız. abi solunda bir şey var mı? Solunda. Yıldızlar var. Solun bomboş. Bura bomboş. Ora bomboş. Solunda koltuk var. Nerede? Solunda. Elini at bak. İstedin mi? Evet. Burada oturayım. Orada otur Ömer abi. Evet. Poyraz yere düşmedim değil mi? Yok yok Ömer abi. Ben burada şu an sandalyede oturur gibiyim. Sandalye burada mı? Havada mı oturuyorsun orada? Evet, havada oturuyorum. Bunu nasıl yaptım diyor. Sırda. Sen anlamıyor musun? Beni davet ettiğin yerde kanepe vardı. Şunu al diyor. Bir tas var Poyraz. Ne bu? Poyraz bana bir tas verdi. İçinde su var. Tamam. İçeyim mi? Poyraz ondan iç diyor. Neyse hiç içmeyeceğim ben. Tamam, bu burada dursun. İçmeye gerek yok. Susuz değilim. Şimdi. Poyraz yazılı olarak bana gösteriyor. Evet biliyorum. Biliyorum. Bunları sakın sessiz söyleme diyor. Tamam. Suyun içine bir şeyler attı. Ama bu attığı şeyler bizim bildiğimiz şeyler Poyraz. Poyraz beni duyuyor musun? Burada mısın? Duyuyor Ömer abi. Işığını görüyorum. Sonra sudan yeşil bir şeyler çıktı. Duman gibi yukarıya doğru çıkıyor sudan. Evet. Bu suyu nereye dökersen orası konuşur. Nasıl konuşur? Sende bunun imkanı var diyor. Poyraz gözüm acayip yanıyor. Kırıp Ömer abi. Kırpmaya çalış. Kırparsam kaybolabilir. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar mı? Ay. Acayip yandı gözlerim. Ne oldu Ömer abi? Biliyordum, değişti burası. Başka bir yer. Poyraz. Burası değişti. Ağaçların olduğu yer yana. Ben boyuttan çıkacağım. Boyuttan çıkıyorum. Evet. Şimdi Poyraz bir tas su. Bir tas su verdi.
o kadar önemli bir şey söyledi ki, deneyeceğim. Bir tas su. İçine 3 tane bir şey var. Bunu biliyoruz. Herkesin bildiği bir şey. 3 tane onlardan suyun içine attı. Sudan yeşil bir duman çıktı. Yukarıya doğru çıktı. Bunu dedi. Bunu taşın üstüne döktüğüm zaman taştan sesler geliyor. Bu sesleri taştan Ne sesi? konuşuyor. Konuşma sesleri. Konuşma sesleri. Taştan konuşma sesleri geliyor. Ama bunu diyor duyacak imkan var sende. İmkan. Makine, cihaz. Makine Frekans cihazı. hassas şey. Frekans cihazı. Evet, tamam. Tamam. Şimdi söylediği şey, suyun içine o üç şeyi karıştırdıktan sonra onu karıştırıyorsun. Duvarın üstüne döküyorsun. Ve cihazdan dinliyorsun. Benim anladığım bu. Mednu. Ben gene davetini yapayım. Hemen gelsin. Davetini yapalım. Poyraz, terledin mi? Montunu çıkarabilirsin. Yok. Ben bunun davetini hemen yapayım. Hemen gelsin. Teyit edelim. Acaba anladığım gibi mi? Eğer anladım, beni niye davete çağırdı boyuta? Gizli olsun diye. Gösterdi. Tamam. Gösterdiği şeyleri hepimiz biliyoruz. Herkesin bildiği bir şey. Bilinmeyen bir şey değil. Çok kolay, herkesin bulabileceği bir şey. Suyun içine karıştırdı. Ve taşa döktü. Hayretler içindeyim. Hemen davetini yapıyorum. Evet, davet şu an açık. Koti'den enerji alalım biraz. Koti'den enerji alalım. İşin şöyle stresi azaltmak için bazı komik şeyleri yapabilirsiniz. Şimdi Koti bizim güldüğümüz bir şey. Her aklıma geldiğinde gülüyorum ben ona. O yüzden stresi azaltmak için böyle şeylere başvurabiliriz. Yani siz de başvurun. Benim tavsiyem çok stresli olmayın. Ne hastalık varsa sinir stresten, üzüntüden geliyor. Yani bir üzüntü olmasın ya. Kimse üzülmesin. Bir şey oldu illaki üzülüyorsun. Üzen insanlar var. Üzen insanlardan da uzak durun ya. Kim olursa olsun da bakın. Kim olursa olsun sizi üzen, sizi strese sokan, sizi sıkıntıya sokan kişilerden uzak durun ya. Uzak durun. Evet. Ağırlık sanki yavaş yavaş gelmeye başladı. Bakalım. Karşıda mı? Burada mı? Karşıda mı? Bence yine buradan abi. Sence? Poyraz, sen de şey oldun ha. Tecrübelendin yani, değil mi? Geniş alanda belki daha rahat çıkıyor. Geniş alan da. Bir acayip ya, fenerin bir şeyi var, fonksiyonu var. Fenerden dolayı bir şey olabilir. Ya da ne bileyim. Bir bakalım. O zaman karşıya çıkalım. Gel. Karşıya geçelim, daha doğrusu çıkalım diyorum. Gel bakalım. Evet, bak aynen dediğin gibi. Tam da orada çıkmış. Mednu. Evet, beni boyutta misafir ettiğin için teşekkür ederim. Söylediklerimi anladın mı? Anladım. Şimdi şöyle. Ben o senin söylediğin 3 tane parçayı, 3 tane şeyi suya karıştıracağım. Ondan sonra onu neyin üstüne dökersem, taşın,
toprağın, duvarın üzerine dökersen konuşurlar. Şimdi nasıl konuşurlar? Ben bir şey sorsam söylerler mi? Öyle değil. Sen bunu dinleyeceksin. Sendeki imkan ile dinleyeceksin. Bendeki imkan. Bu benim hassas dinleyicilerimle mi? Sendeki imkanı sen biliyorsun. Şu an benimle nasıl konuşuyorsan o imkanla konuşacaksın. Aynen anladığım gibiymiş. Evet, sen bunu çok iyi anladın. Yalnız bana çok fena bakıyorsun. Bu sizin tabiatınızda mı var? Ben ne kadar da sana yardımcı olmak istesem de görünüşümü değiştiremiyorum. Bu benim bürünme şeklim. Yok, bürünme şekline bir şey söylemedim. Ama ne bileyim, yüzün bir asık gibi. Söylediklerine sanki memnun olmamış gibisin. Bana hiç kimse bir şeyi zorla söyletemez. Ben eğer ki söylediysem bunu kendi isteğimle söyledim. Bu dediklerimi yaptıktan sonra sakın ola ki bu tarifi hiç kimseyle paylaşma. Sen bu şekilde birçok şeyi öğreneceksin. Öğrendiğin zaman herkes bunlara şaşıracak. Herkes bunlara şaşıracak ha. Ben bile şaşırıyorum şu an. Ah, ben bile şaşırıyorum. Şu an herkes şaşıracak diyor. Ya ben kendim şaşırdım. Ben kendim şaşırdım. Herkes şaşıracak da. Evet. Mehmet Mesara'nın söylediği şeyler. Bunu deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Bunun bir videosunu yapacağım. Taş dediği nasıl bir taş bilmiyorum. Bence kaya ya da eski bir yer. Taş. Bir toprak olur. Bir duvar olur. Bunu deneyeceğim, dökeceğim. Konuşmaya çalışacağım. Çok saçma görünüyor ama bir şey söylesem cevap onunla konuşma değil, dinleyeceksin diyor. Evet. Taş. Suyu dökeceksin, dinleyeceksin. Ne gelecek acaba? Nasıl bir ses gelecek onu da bilmiyorum. Daha önceki benim eskiden bir çalışmam vardı. Acaba o mu? Çünkü şöyle bazı kayalar kil olan şeyler, bazı taşlar kaydetme özelliği var. Biliyorsun değil mi bunu? Evet. Sesleri mesela yüksek sesleri ya da bazı sesleri içine çekiyor. Taş plak gibi. O döktüğü suyla o ses o açığa çıkar. Benim tahminim bu. Bunu düşünüyorum. Mesela bu taş, mesela bu duvar. Buradaki yaşanan şeyleri kaydetmiş. Ama bunun üstünde boya olduğu için bu olmayabilir. Mesela şey gibi. Kelpiç taşı. Mesela eline Ömer abi. Ha. Eline siyah boyaya bandın, duvara değdirdin. Duvar siyah oldu. Üstüne kuruduktan sonra yeni boya yaptın mı o el izi gider. Benim dediğim şöyle. Yok. Şimdi üstünde boya varsa senin sesini o taş ememez. İşte onun gibi. Arada katman oluyor. El izi ses oluyor. O el izi ses, sen üstüne boya vuruyorsun. O da katman. Yok, şu katman. Sen şimdi bak, örnek şu. Bu duvar sıva, boyasız olsaydı çekerdi sesi. Ama şimdi üstünde boya var, çekmeyebilir. O yüzden doğal taşlar lazım. Mesela ne biliyor musun? Taş evler var. Yığma taşlar var. Yığma taş. Deniz kabuğu örnek olabilir mi? Deniz kabuğu içindeki dönen rüzgarla ilgili. Onun gibi bir şey. Bu daha değişik. Bu şeyle ilgili olabilir. Mesela kelpiç taşı, yığma taş. Yığma taş mesela çeker, sesi kaydedebilir. Kayalıklar, bazı taşlar. Bilimsel bir çalışma aslında. Bu bilimsel çalışma. Eğer bunu ortaya çıkarırsak bilime o kadar büyük bir faydamız olacak ki bunun ismi de çok güzel bir şey olacak. Bence büyük bir başarı olacak.
Öyle düşünüyorum. Sizin fikrinizi de almak istiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey var mı? Yani böyle bir şey deneyeceğiz sizinle beraber. Çıkarsa ortaya çıkacak. Ben daha önce böyle bir şeyin peşinden düştüm. Bayağı bir araştırdım. Bu kaydediyor mu? Taşlar kayıt yapabiliyor mu? Gibi şeyleri araştırdım. Ve öyle bir şey var mı yok mu? Ve başımıza geldi, bakar mısın? Şifresi varmış. Su döküyormuşsun, bir şey karıştırıyorsun. O herhalde dökülen şey o sesi açığa çıkarıyor. Bunu denememiz lazım. Bunu denememiz lazım. Allahu Ekber. Şöyle bir bakalım, buradan ses geliyor sanki ya. Gel. Sanki ne sesi biliyor musun? Su damlama sesi. Nereden? Şimdi burada bir şey yok. Orada bir musluktan falan sanki su akıyormuş gibi su damlama sesi geliyor. Davet açık diye olabilir mi? Oraya, şunun içeriye bak. Ama ses buradan geliyor ha, şuradan. Buradan geliyor değil mi? Biz orada dururken buradan geliyor ses. Şuraya bakalım. Gel. Metnu Estera. Neyse, sesi boş ver. Davet açık. Her şey olabilir. Su sesi gelir, damla sesi gelir. Her şeyin sesi gelebilir yani. Metnu Estera. Evet. Çok tuhaf bir durum. Çok değişik bir durum. Ve şok oldum. Daha önce araştırdığım bir konu önüme çıktı. Şöyle, daha önce çalıştığım konu önüme çıktı. Ve bunun nasıl şekilde yapıldığını söyledi. Hem sevinçliyim, hem denemek için heyecanlıyım. Bunu Poyraz seninle deneriz. Kayıt altına alırız. Kamerayla bunu kayıt altına alacağız. Arkadaşlar ilk denememi kamerayla kayıt altına alacağım. Kayıt altına aldıktan sonra sonuçları sizlerle paylaşacağım. Bakalım Mednu'nun söylediği şeyler nasıl oluyor? Şimdi beni niye boyuta çağırdı biliyor musunuz? Bana orada net göstermek için. Burada tarif etseydi, ismini söyleseydi ben o gösterdiği şeylerin ne olduğunu bilmeyecektim. Mesela farz et, atıyorum, bana gösterdiği bir şey olacaktı. Onu kendi diliyle söyleyecekti. Ben onun ne olduğunu anlamayacaktım. Ama boyuta girdiğim zaman bana göstererek suyun içine attı. Ve herkesin bildiği şeyler. 3 parça bir şey. 3 tanesi de ayrı ayrı şeyler. Attı suyun içine. Sudan dumanlar çıkmaya başladı. Herkesin bildiği bir şey. Bakın, bilmediği bir şey değil. Bilinen 3 tane nesne, 3 tane bir şey. 3 obje. Yani ne düşünürseniz suyun içine attı ve su değişti. Hatta bana o sudan iç dedi. İyi ki içmedim. Çünkü şeytan imanı çalmaya gelirken böyle buzlu su getiriyor. Sekerat halindeki kişiye buzlu su getiriyor. Sekerat halindeki kişi de, hani sekerat halindeki kişiler neden su içirirler biliyor musunuz? Damla damla ağzına su dökerler. Hani onun dudakları kurur ikide bir. O kadar susuzdur ki onun ağzına su damlatırlar ki susuzluğu gitsin. Ve şeytan gelir tepesinde durur. Der ki bak, buzlu bir tas su getirir böyle. Buzlu böyle, buz gibi içi dolu. Der ki imanını sat, al bu tastan iç. Hepsini sana veriyorum. İmanını eğer satarsa bir kişi, tamam diyor. Ben diyor imanını sattım, imanımı sana sattım diyor. Ve şeytana tabi oluyor. Şeytan da tabi o suyu ona vermiyor. Ne oluyor? Puf diye duman gibi kayboluyor. Ne oldu? İman da gitti. O yüzden Rabbim cümlemizi o anda, o durumda imanımızı korumayı nasip eylesin. Aklıma o geldi. Suyu iç dedi ya. Ne olur ne olmaz yani. Tam bu konular farklı bir konu ama olsun. Oh. Ağırlık burada. Ağırlık burada Poyraz. Poyraz kamerayı ver, kamerayı ver. Heyecanla beklediğim durum şu an burada. Heyecanla beklediğim. La ilahe illallah. Bakalım Mednu Essera daha neler söyleyecek.
Acaba neler söyleyecek? Şu an ne söyleyecek merak ediyorum. Merak içindeyim. Metnu. Ve bizi gene şeye çağırdı ya, boyuta. Son yaratık da, yani bu 7. yaratık da son değil de 7. yaratık da bizi boyuta çağırdı. Poyraz, ağırlık burada, gel. Karşıya geçelim, gel. Evet. Evet. Metno gelmiş. Bu görevi büyük bir özenlikle yerine getirdim. Bunun bir sağlam görev olduğunu biliyordum. Sana da güvenmekte haklıymışım. Benden sonraki gelecek olan seni büyük bir heyecanla bekliyor. Çok önemli bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bu davetlerin sırasını kesinlikle karıştırma. Başka bir davete yönelme. Bizi çağırmaya devam et. Ben ileriki zamanlarda tekrardan seni görmek için geleceğim. Sana verdiğim tarifleri sakın kimseyle paylaşma. Anladıklarım doğru. Döktüğün zaman istediğine ulaşacaksın. Ve bunu sen geliştireceksin. Bu tarifler bu yüzden sana veriliyor. Allah Allah. Evet. Ben de şaşkınım şu an. Neden verildiğini şimdi anladım. Burası. Baksana ne diyor. Bundan sonraki de heyecanla bekliyor. O kim bilir ne yapacak? Onu bilmiyorum. Niye bana veriliyor? İlk boyuta giren ben olduğum için. İlk boyut davetlerini ben yaptığım için ve benden başka kimse yok diyor. Sanki var ya, bu gelen öyle bir şey söyledi ki bazılarının ipini suya çıkaracak şeyleri kendiliğinden söyledi. Boyuta senden başka giren, davet yoluyla boyuta senden başka giren yok. Bunlar o yüzden bana verildi. Bunların hepsi boyuta girdiğimi biliyor. Buradakilerin hepsi, gelenler, şu an kilitli davetlerde olanlar, anahtar davetlerinde olanlar, bunların hepsi benim boyuta girdiğimi biliyor. Şimdiki düğümlü kitabın içindekilerin hepsi de boyuta girdiğimi biliyor. Demek ki boyuta girdiğimi bildikleri için kitaptı, şimdiki bugünkü tarifti, bunların hepsini vermenin peşindeler. Ve bu şekilde devam edecek bu. Kitap devam edecek de ne zamana kadar devam edecek? Her gelen güzel bir şeyler verecek. Her gelen farklı şeylerden bahsedecek. Bu konuda ben kendimi gerçekten heyecanlı hissediyorum. Hem heyecanlıyım hem de bu konular üzerinde daha çok çalışmamız gerektiğini anlıyorum. Demek ki araştırma yaptıkça nelerin ortaya çıkacağını bilemiyorsun. Ben de nelerin ortaya çıkacağını bilemediğim için devam ettim çalışmalara ve bu haddeye geldi. Bunun biraz sizin de faydanız var bana. Çünkü sizin desteğiniz olmasaydı ben belki de bu kadar uzatmazdım. Araştırmalarımı derinleştirmezdim. Çünkü büyük bir kitleyle paylaştığınız zaman araştırmaları size bir güç veriyor. Yani bu bana bir güç veriyor. Bizim bu Bir Desen Gör ailemizin
desteği, benimle izlediğiniz bu şeyler, bu çalışmalarım, sizin verdiğiniz destek bana güç veriyor. Bana güç verdiği zaman bir heves oluyor. Hevesle bu çalışmalara devam ediyor. Hepinizden haberim var. Kanala destek olan bütün arkadaşlarımdan haberim var. Hepinizden Allah razı olsun. Videomuzu daveti kapatacağım. Çünkü söylediği en son şey herhalde bu son şeydi. Bakalım söyledikleri tarifi yaptıktan sonra neler göreceğiz. Arkadaşlar herkes kendine çok iyi baksın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.